Arkadaşlar merhabalar. Soğuk bir Ankara, soğuk bir kış gününden herkese hayırlı işler diliyorum. Bugün sizlere arkamda da görmüş olduğunuz 2024 model Volvo EC18E mini ekskavatörü tanıtacağım. Volvo EC18E sadece 1.8 ton üzerinde, hatta 1809 kilo ağırlığında bir makine. Genişliği makinenin normal genişliği, yani palet açık halindeki genişliği 1.35, yani 135 santim genişliğinde ve yüksekliği de 234 santim diyebiliriz. Yani 235 santim uzunluğundaki bir yerden kabinli bir şekilde rahatlıkla geçebilebilen bir makine. Tabii bu normal uzunlukları, normal genişlikleri, biliyorsunuz bu makinelerin palet daraltma özellikleri de var ve bu palet daraltma özellikleriyle beraber makinamız 9.95 milim, yani 1 metreden az bir mesafe daha daraltılmış bir şekilde bir alandan geçebiliyor. Yani 1 metre bir alandan geçebilme özelliğine sahip. Tabi kabini de söktüğünüzde düşünürsek bu makina 1,5 metre gibi bir alandan, yani yükseklik olarak 1,5 metre, genişlik olarak da 1 metrelik bir alandan geçebilme kabiliyetine sahip diyebiliriz. Bu mini divin aynı zamanda maksimum kazma derinliğini de belirtecek olursak derinlik 2.3 metre kadar bir derinliği kazabiliyor arkadaşlar. Bıçağı arkaya almış bir biçimde yaparsanız. Bu da tabi dar alanlarda derin kazlar yapmayı kolay bir hale getiriyor. Kazı yüksekliği de tabi hani yüksek bir şekilde, yani duvar tırmalayacak bir şekilde düşünürseniz veyahut da bir kırım gibi yüksek bir alanda düşünürseniz de 3,5 metre gibi bir yüksekliği de tırmalayabiliyor kovanın, yani yukarı doğru kaldırılmış bir şekilde düşünürseniz de bu da 3,5 metre olarak da düşünebilirsiniz. Ayrıca kazı yarıçapı da makinamızın kazı yarıçapında, yani yaklaşık paletten itibaren düşünecek olursanız, paletin uç noktasından itibaren düşünecek olursanız kovasız bir şekilde 3 metre. Kovasız bir şekilde. Ama tabii kovanızın uzunluğu, genişliği bunu değiştirebilir. O yüzden net bir şey söylemek istemedim. Yani kovanızı da tırnaklı bir şekilde düşünürseniz o 3 metrenin üzerine paletten itibaren, yani paletin uç noktasına itibaren 3 metre sonra sizin kovanızda da ona göre hesaplayabilirsiniz. Sadece makinemizin palet uzunluğunu hesaplayacak olursak yaklaşık 157-158 santim bir uzunluğa sahip. Tabii bu üzerindeki, yani devamındaki bıçağı da dahil edersek yaklaşık bir 2 metrelik bir uzunluğa, yani 198 santim kadar bir uzunluğa sahip. Bu da yüksek stabilite demek tabii ki. Bir önceki versiyona göre değişen bir özellik bu arkadaşlar. Bir önceki versiyonunda bu palet uzunlukları biraz daha düşüktü. Bu versiyonun palet uzunluğu ve daha fazla olmasından dolayı tabii makinenin hem daha sağlam durması hem de daha dengeli çalışmasını sağlıyor. Şöyle örnek vereyim. Bunun daha geniş olması, bir ağır bir şey kaldıracağınız zaman makinenin arkasının kalkmasını veyahut da bir kazı yapacağınız zaman da yere daha fazla baskı uyguladığı için sert alanlarda, sert zeminlerde daha rahat bir şekilde kazma kabiliyetinin olması demektir, yani en basit ifadesiyle. Motorumuzun gücüne gelecek olursak Volvo katalog üzerinde iddialı bir açıklama da yapmış. Bir önceki versiyondan kaldırma kuvveti olarak %22, diğer genel güç olarak da
%13 daha güçlü, daha kuvvetli olduğunu iddia ediyor. Bu iddialı bir durum. Tabi motorun HP yani gücüne bakılacak olursak sistem olarak daha güçlendirildiğini de iddia ediyor arkadaşlar. Tabii ki bunu kullanan yine genelde biz bu sayfamda daha çok kendi kullandığımız, kendimize ait olan makineleri tanıtıyorum. Çünkü makinelerin bizzat deneyimleyip iyi ya da kötü deneyimlerimi paylaşıyorum ki sizler almayı düşünüyorsanız bu tavsiyeleri bizzat kullanıcı, operatör üzerinden değerlendirip almanız ve hatta almamanız tabii ki en doğru olan bir şey olacak. Bu da tabii bunun bir önceki versiyonu da bunu da yaklaşık 2 aydır, 2 ay olmasa da bir 1,5 aydır kullanan bir arkadaşınız olarak kesinlikle güç anlamında bu makinenin daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bir ankalaj kaldırma işlemi olsun, bir bilezik kaldırma işlemi olsun. Hatta şu an armın üzerindeki çizikler de bunun en büyük ve acı bir göstergesi. Rahatlıkla kaldırabiliyor. Bir önceki makineden farklı olarak da daha güçlü olduğunu söylemek mümkün tabii. Motorumuz baktığınız zaman net bilgiye sahip olamıyoruz ama burada Kubota Mini yazıyor. Normalde Volvo'nun kendi bir sistemi gibi gözüküyor ama muhtemelen birçok marka gibi onlar da Kubota'nın motorlarından faydalanıyorlar. Tabii hidrolik pompa da burada görüyorsunuz. Casappa bir İtalyan markası. Bu EC18D modelinde muhtemelen motor ve hidrolik pompa olarak destek aldıkları firmalar bunlar. Tabii bunlar kendilerine kanıtlamış bayağı sağlam iki marka. Casappa olsun, Kubota motor olsun. Motor şu an gördüğünüz biraz pis gibi. Çünkü uzun zamandır çalışıyoruz. Ve buralarda herhangi bir müdahalede bulunmadık. Bu görüntünün dolayı da sizlerden ayrıyeten özür diliyorum arkadaşlar. Hidrolik sistem gördüğünüz gibi bu şekilde motorun hemen yanında. Hava filtreleri keza aynı şekilde hemen burada görüyorsunuz. Aküsü, sigorta sistemi burada hepsi ayrı ayrı rahatlıkla erişime müsait durumdalar. Genel olarak da arkadaşlar makinenin artısını eksisini konuşacak olursak benim fark ettiğim ve bu konuda bayağı mutlu olduğum özelliklerden bir tanesi motor artık çok açık. Yani motorun kendisi, yağ filtresi, yani buradaki şarj dinamosu, marş dinamosu, bütün valfleri hepsi artık gün yüzüne çıkmış. Biliyorsunuz küçük makinelerde bunlar bayağı bir problem. Ulaşması, yapılması en sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Bunun tabii ki bir avantaj olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Valfler vesaire çok ortada. Yani hem bakımda hem tamirat sürecinde kullanıcıyı önemli noktada rahata erdirecek, kolaylık sağlayacak özelliklerden kesinlikle. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi bu konuda çok iyi bir çalışma yapmışlar. Bunu takdir etmek lazım. Şu an görüyorsunuz yakıt deposunu kapağa taşımışlar. Tabii bunu düşer gibi bir şeyde tereddütünüzde olmasın. Çok güzel bir menteşeyle tutacaklı da bayağı sağlam bir şekilde de koruma altına almışlar. Tabii ki yakıt deposunu buraya alınca da burada bayağı bir boş alan ortaya çıkmış ve kullanıcı dostu bir iç sistem olmasını da sağlamış diyebiliriz yani. Volvo'muzun kaput öncesinde fiberdi. Yani eski sistemde fiberdi. Ama şu an
kendileri çelikten, yani metal bir aksama çevirdiklerini söylediler ve bu bayağı bir etkileyici, bayağı bir iyi oldu. Şu an bilmiyorum siz duyuyor musunuz ama öncesinde çünkü fiber olduğunda kolay bir şekilde kırılabiliyordu. Yani özellikle bu vida noktaları fazla sıktığınızda veyahut da az sıktığınızda, boşluk olduğunda veyahut da sıkı bir şekilde vidalandığı zaman kırılması çok işten bir olaydı. Yani basit bir şekilde oluyordu. Bu gerçekten önemli bir detay ve önemli bir iyileştirme olmuş. Yine aynı şekilde arkadaşlar makinalarda olmazsa olmaz, yani özellikle bu tarz mini makinalarda olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi de kabinimiz sökülebiliyor. Yaklaşık bir 4-5 tane vidası var. Bu köşelerde görmüş oldunuz. Yani o vidalar çıkarıldıktan sonra bir tane soketi var. Onun akabinde rahatlıkla sökülebiliyor. Bunu bir özellik olarak söylüyorum çünkü özellikle yeni makinalarda kabin sökme özelliklerini yavaş yavaş kaldırıyorlar. Bunu sadece tenteli makinalara has bir özellik yapmaya çalışıyorlar ama bu kabin sökülememe durumu bir dezavantaj. Kabinin sökülebilmesi bir avantaj olmuş kesinlikle. Kabin içini de zaten konuşacak olursak yani diğer makineler de bu konuda Volvo'nun eline su dökemez. Yani kesinlikle Volvo'yu kullananlar bilirler ki kabin içi konforu, görüş açısı, camların tasarımı, yani camların tasarımı derken camlar düz cam arkadaşlar. Yani şu an birçok marka, Çinliler olsun, diğer markalar olsun, keskin hatlar, dönüşler verdiklerinden dolayı camların kırılması durumunda o camın bulunması, temini, yapılması, tamiratı, bu tarz şeyler maliyeti bir hayli yükseltiyor. Ama bizim bu Volvo serimizde camlar düz cam, rahatlıkla temin edilebilecek. Volvo'dan olmasa bile başka yerden alınabilecek camlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani camın tasarımını söyledik. Anahtar takımı koyma yeri var. Onu hemen göstereyim. İnmem lazım. Yani görüyorsunuz anahtar takımını, hatta açalım. Anahtar takımınızı koyabileceğiniz, ben bayağı bir fazla şey koyduğum için gresörlüğü koyacağım, gres pompasını koyabileceğimiz şeyin de yerine kapattık. Onu da buraya koymak durumunda kaldık. Yani takımınızı koyabileceğiniz şeyler olsun. Radyosu olsun. Yani radyo bile, yani sonuçta siz bu makinenin içerisinde belki de evinizden daha uzun süreler geçiriyorsunuz. Yani operatörün dostu olan bir sistem olmak zorunda ki bu geçirdiğiniz süre zarfında sizi üzmesin, yormasın. O anlamda yani mesela görüyorsunuz bir operatörün, yani makine çalışırken şu an maalesef bazı markalar hem ayak koyma, yani bu makineyi yürütecek palet sistemindeki bu şeyleri, yani şu görmüş olduğunuz iki ayaklı koymayan markalarımız var. Onu ayrıyeten yaptırmanız veyahut da ücreti mukabilinde almanız gerekiyor. Bunu olsun, koltuğun tasarımı olsun, koltuğun konforu olsun, yani joysticklerin rahatlığı vesaire. Mesela bu konuda bayağı bir Volvo'yu öveceğim çünkü yani birçok markayı kullanıyoruz gerçekten. Yani Volvo'nun içerisinde çalışmak büyük bir kolaylık. Mesela önceden şu bardaklık yeri yoktu. Yani mesela bu da bir ince bir dokunuş olmuş. Güzel olmuş çünkü koyacak bir yeriniz yok. Çay içemiyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Yani burası, bu kabin operatörün yani uzunca vaktinin geçirildiği bir alan. Öyle olunca düzgün olmasını istiyorsunuz tabii ki. En tabii hakkınız olarak. Genel olarak yani kabinin içi böyle. Tabii görüş açısı vesaire. Tuş takımını da arkadaşlar size göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi tuşlar burada.
Bu görmüş olduğunuz makinamızın gazını gösteriyor. Makinenin ekranı dijital olmaması benim açımdan bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü makinamız dijital ekranlar hızlı bir şekilde deforme olabiliyor, sıkıntı yaşatabiliyor. Herhangi bir uyarı ihtiyacı hissettiğiniz zaman zaten şuradan göstereyim. Makinamızda da zaten burada görüyorsunuz hepsinin yeri mevcut. Bir problem olduğu zaman veya da bir uyarı olduğu zaman o göstergeler vasıtasıyla zaten bize iletiyor. Burada farklı olarak mesela bir önceki versiyonda burada tavşan ve diğer hız şeyi vardı, kaplumbağa. Onu burada bıçak indirme kaldırma düğmesini oraya koymuşlar. Yani bir avantaj mı dezavantaj mı tartışılır ama vakit kazandıracağı muhakkak. Bir diğer şeylerden bir tanesi de arkadaşlar, yani joystick sistemi görüyorsunuz. Öncesinde de aynıydı. Ama şu anki bu sistem biraz daha değiştirilmiş. Bu altta yeni bir düğme, hidrolik birçok sistemi var. Daha çözemediğim bu tuşlamalarla alakalı farklı birçok şey var. Onu da yavaş yavaş öğreneceğiz. Onu ara ara öğrendikçe sizinle de paylaşırım tabii ki. Yani genel hattıyla makinemiz bu şekilde. Yani ama mesela şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim tabii ki. Makineyi alırken en önemli şeylerden bir tanesi de hiç kuşkusuz makinenin servis ağı, servis sistemi. Yani bu konuda Emre abiye, yani Volvo Askenon'daki Emre Yurtsever abi ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü makinenin alım süreci, makinenin teslim edilme süreci, yani biz makineyi aldık, makine 2 gün sonra bize teslim edildi. Çok hızlı bir süreç yaşadık. Mesela hidrolik pompada hidrolik pompa değil, hidrolik filtrenin altında ufak bir yağ kaçağı vardı mesela. Ona müdahaleler olsun, servisteki hızları olsun, gerçekten takdire şayan bir hızlar. Artık biliyorsunuz makine kadar servis de önemli. Problem yaşamamak istiyorsunuz. Yeni aldığınız makinelerde olsun, yaşlandıkça makinelerdeki temin, tamirat vesaire şeylerinde olsun, servisin ne kadar önemli olduğunu zaten bu kanalı izliyorsanız fazlasıyla biliyorsunuz demektir. Öyle olunca hangi makineyi alacaksanız alın, kesinlikle makine kadar da servisinin de kaliteli olmasına, servis ağının da kaliteli olmasına kesinlikle dikkat edin derim ben yani. Makinenin artılarından bahsettik biraz önce. Şimdi biraz da eksilerinden bahsedelim. Benim gözümde eksilerinden bir tanesi bu hidrolik hortumların geliş yollarındaki problemler, kuşkusuz. Çünkü bu içeriden gelen hidrolik, yani kırıcı veyahut da direkt diğer hidrolikle çalışan sistemlerdeki gelen bu hortumların tam şu noktada zamanla makine çalışırken deforme olmaya başlıyor. Bakın şimdiden olmaya başlamış bile. Yani bu hortumun kendisi değil ama hortumun koruyucusu deforme olmaya başlıyor. Daha da böyle bir 5-6 yıl sonrasında hortum da deforme olmaya başlıyor. Bu bir eksi aslında. Dışarıdan getirilebilir veyahut da içeriden demir borularla getirilebilirdi. Mesela bu benim gözümde önceki makinede kullanmış biri olarak bir eksi olarak düşünüyorum. Bir diğer eksisi de şu an bu ağzındaki tesviye kovası. Orijinal kovası değil zaten. Şu sadece 60 santimlik kovasıyla beraber getiriliyor. Onun dışında herhangi bir kova verilmiyor. O yüzden alacak arkadaşların bunu da göz önünde bulundurmaları lazım. Çok sıkıntılı şeyler mi? Yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki ama biz kullanıcılar, makine sahipleri veyahut da operatörler için alırken onların da bu fiyatın içerisinde fiyatı yükseltmeden dahil olmasını istemek en tabii haklarımızdan diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, genel olarak makinemizin özellikleri, avantajları, dezavantajları, teknik detayları bu şekilde.
şöyle söyleyeyim, alınabilecek bir makine. Bizde birçok marka var. Etrafımızda da deneyimlediğimiz daha farklı makineler var. Kesinlikle alınabilecek bir makine. Reklam değildir. Herhangi bir ücret, indirim vesaire bir dahil olan bir video değil. Tamamen bir tanıtım amaçlı bir video çekmek istedim. Sizlere yardımcı olması açısından. Yani makinamız güzel. Tavsiye ederim. Kullanışlı bir makine. Tabi fiyatlarla alakalı herhangi bir bilgi veremem. Çünkü değişebilen bir fiyat aralıkları var. Farklı zamanda izleyebilirsiniz. Değişebilir. Genel olarak makinemizin özellikleri böyle. Daha fazla bilgi almak için daha farklı makine tanıtımları vesaire, makinelerle alakalı teknik detaylar, makinelerin daha doğrusu hafriyat, peyzaj gibi diğer videolarımızla alakalı bilgi almak için kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve tabii ki paylaşmayı unutmayın. Hepinize yine soğuk bir Ankara gününden hayırlı günler, hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast.